Evet arkadaşlar, RC Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Geçen programda dedik ki RC denilince en çok akla gelen yakıt, nitro yakıt nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. Şimdi ise yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce hemen alttaki butondan bizi takip etmeyi ve videomuzu likelamayı unutmayın. Haydi şimdi yeni videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü videomuzda geçen hafta yakıtlardan bahsetmiştik. RC araçlar bilindiği üzere yakıtlı veya elektrikli olarak çalışabiliyor. Ve bu haftada dedik ki bataryalarla yani elektrikle çalışan araçlar nasıl çalışıyor? Bu bataryalarla. Batarya denilince aklımıza da ilk gelen yeni teknoloji, performans veren, hızlı araçlarımızın hızlı gitmesini sağlayan lityum polimer bataryalar. Aslında lityum polimer bataryalar çok güzel, çok kaliteli, çok performanslı bataryalardır. Ancak şöyle bir problem var ki biz bu bataryaları yanlış şarj edersek bataryalarımızı şişirip patlatma ve yangın çıkartma riski olan tehlikeli bataryalardır. Tabii ki her şeyde olduğu gibi hobimizi de zevkle, kurallarına uygun olarak yapabilmemiz için bütün bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim şimdi lityum polimer bataryaların tarihine. Lityum polimer bataryalar adı üzerinde lityum polimer maddelerinden oluşturulan aslında bir nevi kondansatör mantığıyla çalışan bataryalardır. İlk defa 1970'li yıllarda geliştirilmeye başlandı fakat ticari olarak kullanımına 1980 ve 1990 yılları arasında başlanıldı. Tabii ki ilk defa piyasaya çıkmaları 1996 yılını buldu. Lityum, metal ve katı polimer elektrolik fikri ilk defa 1970'li yılların sonunda çıktı. Sony ve Bellcore, şimdi Telcordia firması tarafından geliştirildi. Polimer elektrolit lityum iyon türevi bataryalar olarak bu dönemlerde icat oldu. Gerçek anlamda hani bizim kullanabileceğimiz veya çeşitli elektronik eşyalarda kullanılabilecek lityum polimer bataryalar 1996 ile 1999 yılları arasında oldu ve 2000'li yıllarla birlikte bizim hobimizde kullanılabilen bataryalar haline geldi. Şimdi lityum polimer nedir? Bu bataryaların yapısı nasıl? Genel olarak tabii burada kimyasal bir takım terimleri hani ucundan dokunacağız. Yani o kadar çok da kafa ağrıtmaya gerek yok. İşte katot genellikle lityum kobalt oksit türevi ve anot grafit yapısında olmakta. Her hücrenin yani lityum polimer bataryalarda her hücre 3,7 volt değerlerinde ortalama değeri oluyor. İşte bu değer tam doluyken 4,2'ye kritik voltaj yani düşük voltaja gelmesi de 3 volt civarlarında oluyor. Lipo bataryaların yani lityum polimer bataryaların en büyük avantajı nedir? Bu bataryaların en büyük avantajı hafifliktir. Örneğin nikel metal hidrit veya nikel kadmiyum bataryalara göre ki çok eski yıllarda bizim RC modelcilik hayatımızda da kullanılan çok ağır olan ve kapasite değerleri çok düşük olan bataryalardı bunlar. Tabii zaman içerisinde bu teknoloji bize bu şekilde çok hafif, çok daha performanslı ve çok daha uzun süreli kullanım sağlamış oldu. Şimdi lipo bataryalarda üzerinde çeşitli değerler olur. Örnek voltaj. Her volt yani her hücre 3,7 volt. Eğer 2 hücreli bir bataryamız varsa 7,4 volt. Eğer 3 hücreli bir bataryamız varsa 11,1 volt şeklinde nominal değerleri vardır. Ayrıca bu lityum polimer bataryaların üzerinde C değeri olarak bir takım değerler yazar. Bu C değeri nedir? Aslında bu C değeri bir nevi bataryanın amperajı yani sigortası diyebiliriz. Şöyle ki örneğin elimizde
5000 miliamperlik bir batarya var. Yani 5.0 amper. C değeri 45C. Bu iki değeri çarptığımızda 225 amper yapıyor. Yani ben bu bataryadan sürekli akım olarak 225 amper çekebilirim. Eğer ki benim bu batarya üzerinden çekecek olduğum değer 300 amper olursa bataryam bu sefer bu amperajı kaldırmaz. Şişme, ısınma ve kimyasal bozulmaya sebep olur. Dolayısıyla bu üzerindeki C değerleri modelcilik hayatımızda çok önemlidir. Şimdi bir de şöyle bir durum söz konusu. Bu bataryalarımızda örnek veriyorum, bizim elimizdeki bir model araç. ESC'miz diyor ki 200 amper ESC'ye sahip. Yani bu araç 200 amper çeker. Benim bataryam, biraz önce bakmış olduğum bu bataryada ne vardı? 225 amper. Ben bu aracımda bu bataryayı güvenli kullanabilirim. Ama eğer ki benim elimdeki aracımın ESC'si veya aracımın çekmiş olduğu yük 225 amper olsaydı bu bataryayı kullanmak bu araçta riskti. Neden? Çünkü tam sınırda bir değer. Sınırda bir değer olduğu zaman aracımızın biraz zorlanma, aracımızın biraz yüke binmesi, ekstra bir yüke binmesi durumunda bu sefer bataryadan 225 değil de 230, 240, 250 ampere çıktığı zaman bataryamızın biraz önce bahsettiğim gibi ısınma, şişme, kimyasal yapısının bozulması gibi bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla her zaman için aracımızın, uçak olsun, araba olsun, tekne olsun, hiç fark etmez, her zaman bataryamızın C değeri arabamızın ESC'sinin çekmiş olduğu C değerinden bir tık fazla olması her zaman için daha güvenli ve sağlıklı olacaktır. Şimdi lipo bataryalarda bir de biraz önce bahsettiğim gibi şişme olayı. Örneğin şöyle elimde bir batarya var. Bakınız, bu bataryamız şişmiş. Bunun birçok sebebi var. Nedir bu sebepler? Cut-off değerinin, yani lipo bataryalarda dibine kadar bitirilmemesi gereken bir batarya çeşididir. Evet, lipo bataryalarda şişme neden olur? Bakın şu anda elimde şişmiş bir lipo batarya. Hatta bu bataryayla birazdan bir deneme yapacağız. Bakacağız ne olacak? Belki patlatabiliriz bunu. Olabilir. Şimdi şişmenin birçok sebepleri var. Nedir? Lipo bataryaların dibine kadar bitirilmemesi gereken bir kimyasal yapısı vardır. Yani ben bu bataryayı dibine kadar bitirirsem, yani arabam artık durana kadar, eğer ki ESC'mde cut-off özelliği yoksa, dibine kadar bitirirsem bu bataryanın kimyasal özellikleri bozulur. Yani dolayısıyla lityum polimer bataryalar hiçbir zaman dibine kadar bitirilmemesi gereken bataryalardır. O nedenle hemen buraya bir parantez açıyorum. Kullanmış olduğunuz model aracın mutlaka ve mutlaka ESC'sinin cut-off özelliği olması gerekir. Eğer cut-off özelliği olmayan bir ESC kullanıyorsanız buzzer kullanıp bataryanın kritik voltaja geldiği zaman size haber vermesini, sinyal sesiyle haber vermesini sağlayın ki bataryayı dibine kadar bitirmemiş olun. Aşırı sıcakta bırakmamamız lazım. Eğer nominal sıcaklığın üzerine çıktığımız zaman, yani oda sıcaklığının üzerine çıktığımızda bu bataryalarda şişme olabilir. Onun haricinde bu bataryalarda şişmenin sebeplerinden bir tanesi de kısa devre. Bazen öyle olur ki, zaten kısa devre ne demektir? Aşırı bir akım çekme demektir. Bazen öyle olur. Örneğin şurada bir bataryamızın ucuna baktığımızda bakın şurada kablo ufaktan bir sıyrılmış. Eğer diğer kabloyla birbirine ufak çaplı da olsa bir değme olursa bu sefer burada bir nevi kısa devre olacağından dolayı bataryamızın
şişme tehlikesi altında kalmış olacak. Çarpmalar, darbeler, ezilmeler. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz lipo bataryalar hard case dediğimiz dışında plastik bir kap var. Ama soft case denilen dışında herhangi bir plastik, sert plastik kaplama olmayan bataryalar ise düşmelerde, sivri cisimlerden veya sıkışmalarda darbe alabilme riski var ve bu darbeden sonra bataryamız içerisinde bir nevi hafiften de olsa kısa devre ezilme olacağı için bunlarda yine şişme olabilir. Onun haricinde hücre yapısı bozulursa, hücre yapısının bozulması da şu şekilde olur. Lityum polimer bataryalar minimum düzeyde yani kritik voltaja geldiği zaman mutlaka ve mutlaka şarj edilmesi lazım. Sebebi içinde hiç akım, hiç enerji, hiç elektrik kalmayacağı için bataryamızın kimyasalı bozuluyor. Bir de bunun tam tersi var. Bataryamızı %100 şarj ettik. Eğer bu bataryamızı %100 şarj ile uzun bir süre bir yerde muhafaza edersek yine içerisindeki kimyasal dengeyi bozmuş oluruz. Ve böyle bir durumda da bataryamız şişme yapar. Dolayısıyla bu tarz profesyonel şarj aletleriyle marka model önemli değil. Önemli olan burada profesyonel bir şarj aleti yani balanslı şarj etme özelliği olan şarj aletleriyle lityum polimer bataryamızı eğer uzun süre kullanmayacaksak mutlaka storage yani depolama modunda şarj etmemiz lazım. Ana kurallar: 1. Lityum polimer batarya dibine kadar bitirilmemesi gerekir. Dibine kadar bitirilirse ölür. 2. Lityum polimer bataryalar %100 şarj edilip o şekilde uzun süre bekletilmez. Örneğin ben bataryamı şarj ettim, 2 gün sonra aracımı kullanacağım. Onda bir sıkıntı yok. Ama ben bataryamı %100 şarj edip kaldırdım koydum kenara. 2 ay sonra bir geldim bataryam şişmiş. Kimyasalı bozulmuş. O sebepten dolayı storage mod nedir? Bataryamızın %60 ila 65 arasında bir kapasiteyle doldurulup o şekilde bekletilmesidir. Yani batarya içerisinde enerji var. %100 enerji yok. Kimyasal yapısı bozulmuyor. Oda sıcaklığında herhangi bir sıkıntıya sebep olmuyor. Bu şekilde beklettiğimizde bataryamızı uzun süre bekletiriz. Ayrıca lipo bataryalarımızı nasıl muhafaza edebiliriz? Nedir? Bunun için birçok piyasada bulunan lipo taşıma çantaları var. Onun haricinde benim en çok tercih ettiğim şöyle mühimmat kutusu. Bunlar zaten biliyorsunuz adı üzerinde işte mühimmat, fişek, mermi gibi şeylerin taşındığı kutular. Dolayısıyla bu kutuların en büyük avantajı nedir? Hava almıyor, vakumlu bir yapısı var ve hava almadığı için bataryamız içerisinde herhangi bir darbeye zaten maruz kalmıyor da bir de oksijen de almadığından dolayı içerisinde herhangi bir problemden dolayı patlama ve yangın çıkartmak gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani şu zaten metal bir kap. Hiçbir şekilde zarar görmüyor, göstermiyor ve oksijen almadığı için yanma da olmuyor. Bizim de burada bataryalarımız var tabii ki. Şimdi mühimmat sandığımızı yani batarya sandığımızı yerine bıraktık. Bataryalarımızı bu şekilde muhafaza edelim. Eşyalarımızın olduğu, kıyafetlerimizin olduğu herhangi bir çekmeceye vesaire koymamak gerekiyor. Dedik ki bataryalarımızı böyle profesyonel bir şarj aletiyle şarj edeceğiz. Neden? Hem bataryanın hücre hücre tek tek balansını yani
dengelemesini sağlayacak. Hem de bataryamızı düzgün şarj edip düzgün voltajda, örnek veriyorum, lityum polimer bataryalarda biraz önce bahsetmiş olduğum gibi her hücre maksimum 4.2 volt olması gerekir. Burada ufak bir parantez açacağım. Bir de high voltaj dediğimiz bataryalar var. Yani onlarda 7.4 volt değil de şuradaki gibi 2S bir batarya için konuşuyorum. 7.6 volttur. Onlarda da zaten yine high voltaj olarak ayarını yapıp o şekilde şarj etmemiz gerekir. Ama piyasada çoğunlukla ve genellikle bulunan voltaj değerimiz 7.4 volt. Yani daha doğrusu her hücre başına 3.7 volttur. Şimdi arkadaşlar burada tehlikeli bir durumda dışarıdayız. Bataryamızı bir şekilde uzaklaştırdık. Üzerine toprak, kum vesaire atabilirsiniz. Onun haricinde bir bidon varsa çöp bidonu gibi veya metal bir bidon onun içine atabilirsiniz. Çünkü hani patlama esnasında çok geniş hacimli bir dağılmaya sebep olacağı için bu da bir sıkıntı oluşturabilir. Onun haricinde eğer ki kapalı bir mekandasınız, evdesiniz, bataryayı şarj ederken birden şişme, duman herhangi bir şey oldu. Öyle bir durumda da aklınıza ilk gelen şey mutfağa koşmak olsun. Mutfağa koşun, hemen bir tencere ve kapağını bulun, kapatın ağzını, havayı kesin. Bu çok önemli. Veya lavaboda, banyoda vesaire su dolu bir bidonunuz var veya bir kovanız var. İçi su dolu. Hemen onu su dolu bidonun içine atın. Oksijenle teması kesilsin. Şimdi arkadaşlar işin gelelim en zevkli mutfak kısmına. Şimdi arkadaşlar birazdan yapacak olduklarımı, deneyecek olduklarımı sakın ola evde veya dışarıda denemeyin. Bunu sadece ve sadece burada kontrollü bir ortamda yapacağız ve haydi bakalım şimdi biraz tehlikeli işlerle uğraşalım. Evet arkadaşlar, şimdi elimizde bir tane mükemmel bir batarya var. Şöyle yapayım. Bunu patlatıyoruz. Hazır? 1, 2, 3. Bakınız. Şu anda batarya ilk darbeleri aldı. Ve şişmeye başlıyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar bir de kısa devre yapalım. Bakalım bataryamızın son durumu. Şu anda kimyasal tepkiye başladı. Her ihtimale karşı oksijenle havasını kesmek için elimizde tenceremizi hazır tutuyoruz. Evet, görüyorsunuz şu anda bataryamız şişmeye başladı. Evet, şu anda büyük bir şişme söz konusu. Bakın şu an dumanlar çıkıyor. Hatta şu kameramızdan da görebiliriz. Aşırı bir ısı var. Sıcaklıktan dolayı sizin için dış mekanda özellikle büyük bir batarya patlatacağız. Söz veriyorum size. Evet, bataryamız öldü. Sizlere ömür. Tabii patlamayı göremedik burada. Herkes tabii ekran başında patlama bekliyordu. Bu bir deneme. Dedik ya, kanalımızı ilk kurduğumuz zaman biz burada çeşitli şeyleri deneyeceğiz. Mesela şu batarya 7.4 volt, 2 hücreli, bakın burada 2 hücre var. 3000 miliamper. Eski bir batarya, %30 şarjı olan bir bataryaydı. Yani en az bir 5-6 yıllık bir batarya. Ondan sonra elim yandı. Dolayısıyla biz bunu düzgün bir bataryayla, hatta şöyle bir bataryaya kıyıp böyle bir bataryayı %100 şarjlı patlatacağız. Ama tabii o iç mekanda biraz sıkıntılı olur.
Evet arkadaşlar, sizlerden merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi, yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmına yazın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve videolarımızı likelamayı lütfen ihmal etmeyin. İleriki dönemlerde, ileriki videolarımızda sizin için çok 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 özel sürprizlerimiz de olacak. Bunu patlatmayı başarmadık ama bundan daha büyüğünü, daha şeyini patlatacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.